Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hasır şapka yapımı paylaşacağım. Instagram hesabımda oldukça ilgi gören bu şapkanın yapımı benden çok istendi. Ben de yapıp sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle şapkayı şöyle bir göstereyim, bakın. Tek kat iple örülmüştür. Arada ip yürütme işlemi yoktur. Herhangi bir kovalama ya da bir kalıp yoktur. Tamamen el işçiliğidir. Şimdi şapkalarda genellikle bilgilendirme yapayım. Ben de bir arkadaşımdan öğrendim bunu yapmayı. Şapkalarda baş ölçümüzü alıyoruz ve ona göre bir ölçü belirliyoruz. Yani standart değil. İstenilen ölçüye göre ölçüm yaptıktan sonra şu şekilde önce burada bir şurada görüldüğü gibi yuvarlak taban yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce yuvarlak taban yapımının anlatımını göstereceğim size. Yuvarlak taban yaptıktan sonra kafa ölçümüzün gelişine geldiği kadar tabanımızı büyütüyoruz. Ondan sonra aşağı doğru hiç arttırım yapmadan direkt örgümüzü şöyle şu şekilde bakın kulak hizamıza kadar örüyoruz. Şimdi şu şekilde bakın ölçeyim. Dediğim gibi ben bunu 55-56 santim uzunluğunda, pardon genişliğinde bir şapka bu. Şu şekilde. Yüksekliğini siz kendi istediğiniz kulağınızdan ya da nereye gelmek istiyorsanız o kadar ölçebilirsiniz. Bakın şöyle yukarı kadar yüksek 9 santim. Şu şapka genişliği de ön tarafta genişliği bu da mesela 8-8,5 santim. Yani bu tamamen size kalmış. Dediğim gibi istediğiniz uzunlukta ön tarafını da mesela istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben 3,5 milim tığ ile işledim. Siz eliniz çok gevşekse 3 milim tığ ile de işleyebilirsiniz. Benim elim sıkı olduğu için gerek duymadım. Normal 3,5 milim tığla işliyorum ve orta kalınlıkta bir kağıt ipim var. Bununla işlem yapıyorum. Şimdi öncelikle şu başlangıcımızı yani oval tabanımızı yaparak başlayalım. Taban çalışmamızı yaparken şöyle bir tane işaretleyiciye ihtiyacımız var ki sıra başını kaybetmeyelim. Her seferinde arttırmalarımız çünkü o taraftan başlayacak. Dediğim gibi orta kalınlıkta bir ipim 3,5 milimde tığım var. Öncelikle sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka nedir? Sihirli halka zincir çekmeden şöyle ipi parmağımızı bir kez doluyoruz. Sonra şu şekilde tığımızı alıyoruz. O halkanın içinden geçirip şöyle ilk ilmeğimizi kilitliyoruz ve bunun içine yapıyoruz sık iğnelerimizi. 1. Şimdi burayı 8 adet sık iğne yapacağız. 2. Yalnız bu bakın şöyle 2 tane yaptık ama bu 1 adet olarak yani bunu 1 olarak sayıyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet bakın bu şekilde yaptık. Şimdi sihirli halkamızın kenarından bakın şöyle ipimizi çekiyoruz. Halkamız kapanıyor. Şimdi artık bunu sonradan tekrar gizleyeceğiz. Şimdi bakın 8 adet sık iğne yaptık. Şimdi bu sırada her birinin üzerine ikişer kez batıp 16 adet sık iğne elde edeceğiz. Şimdi ilk önce şuraya batıyoruz. Bakın ilk gördüğümüz sık iğnenin tepesine batıyoruz. Ve bir adet sık iğnemizi buraya yapıyoruz. Şimdi bu yaptığımız sık iğneye işaretleyicimizi takıyoruz. Bakın şu şekilde. Bunu da dediğim gibi her sırada karıştırmamak için bunu yapın. Çünkü oval tabanda arttırımları bu taraftan yani bu işaretleyicinin olduğu yerden yapacağız. Şimdi arada gevşediği zaman buradan çekebilirsiniz. Bir tanesini yapmıştık. Şimdi aynı yere bir tane daha yapıyoruz. Dediğim gibi her sık iğnenin içine ikişer kez batıyoruz ve buradaki toplam 8 adet sık iğnemizi 16 adede çıkarıyoruz. Şimdi diğerine de ikişer tane. Dediğim gibi eğer sizin eliniz gevşekse
bir milim küçük tığla yapabilirsiniz. İki. Evet, şimdi bakın arada burası açılabilir. Bunu elimizle şu şekilde çekiyoruz. Evet, bakın işaretleyicimizin olduğu yere geldik. Toplamda 16 adet sık iğnemiz oldu. 8 adet sık iğnenin üzerine 16 adet sık iğne yaptık. Şimdi bu işaretleyicimizi buradan çıkarıyoruz. Tekrar aynısını yapacağız. Şimdi bu işaretleyicinin olduğu yere bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya bir adet tek yapıyorum. Bu tekimin üzerine tekrar bu işaretleyiciyi takıyorum. Şimdi çift yapıyoruz. Şimdi yanındakine tekrar bir tane tek. Onun yanındakine bir tane çift. Bir tane tek. Onun yanına bir tane çift. Bir tek. Onun yanına bir adet çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir adet çift. Bir tek. Bir adet çift. Bir tek. Bir adet çift yapıyoruz. Bakın. Bunu da çekip iyice kapatalım. Bakın şu şekilde. Bunu gevşediği zaman çekebilirsiniz. Orada sıkıntı yok arkadaşlar. Sorun etmeyin. Şimdi tekrar işaretleyicimizin olduğu yere geldik. Bunu buradan çıkartıyoruz. Şimdi iki tek bir çift yapıyoruz. Tekrar şimdi bu tarafa işaretleyi çıkardığımız yere birinci tekimizi yapıyoruz. Buraya tekrar işaretleyicimizi takıyoruz. Ben karıştırmıyorum derseniz takmaya da bilirsiniz. Ama yardımcı oluyor, evet. Öbür çiftimizi de yapıyoruz. İki tane tekimizi yaptık. Şimdi bir adet çift yapıyoruz. Bakın. Şimdi iki adet tek. Şimdi bir adet çift. Bir, iki adet tek. Bir adet çift. İki adet tek. Bir adet çift. İki adet tek. Bir adet çift. Bir. Evet, bir. İki adet, bir adet çift. Evet, iki adet tek. Bir adet çift. Tekrar iki adet tek.
Bir adet çift, tekrar 2 adet tek, bir adet çift. Şimdi bakın arkadaşlar, burada işaretleyicimizin olduğu yere geldik. Şimdi fark ettiyseniz burada çiftler çift üstüne geliyor. Ben bu görüntüyü sevmiyorum ama siz eğer seviyorsanız böyle uzadıkça böyle bir çizgi gibi bir şey oluşuyor böyle kenarlarında, ki bakın benim şapkamda öyle bir çizgi çok göremezsiniz. Çünkü şu şekilde diyeyim, baya böyle sıra şeklinde görünüyor. Ben bu çiftleri bir sıra geri kaydırarak çiftlerin çift üstüne gelmesini engelliyorum. Ama siz dersiniz ki ben o görüntüyü seviyorum, aynı zaten şekilde çiftlerin üstüne çift gelecek şekilde yapabilirsiniz. Ama ben oval tabanda pek o görüntüyü sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden çiftimi ya da tekimi bir sıra kaydırarak yapmayı düşünüyorum. Şimdi bakın, burada işaretleyicimin olduğu yere geldim. Şimdi artık 3 tek bir çift yapacağız. Bakın. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız. Bunu yapacağız. Dediğimiz gibi kaydırma yapacağım için burada, şimdi buraya bakın, en sona çift yapmıştık. Ben bu en son yaptığım çifti teke düşürüyorum arkadaşlar. Onun yan tarafına, şuraya bakın, çifti, şuraya çiftimi yapıyorum. Bir. Şimdi şuraya tekrar bakın işaretleyicimi taktım. En son yaptığım çifti bir sıra kaydırmış oldum, öyle düşünün. Ve artık şimdi 3 sıra 3 tek bir çift yapacağız. Başlıyoruz. Bakın 1 2 3. Bakın 3. tekim oradaki çiftin üstüne geldi ve çiftimi bir yana kaydırmış olacağım. Dediğim gibi siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Bu kendimce yaptığım bir işlem. Siz normal yapmak istiyorsanız zaten çiftler hep çiftlerin üstüne denk geliyor her sırada. Şimdi 3 tek bir çift yapıyoruz. 1 çiftimizi yaptık. Tekrar 3 tane tek. Bakın 1 2 3. Şimdi tekrar bir adet çift. Yani ben kaydırarak yapıyorum. Dediğim gibi siz yapmak zorunda değilsiniz. 1 2, ama kendim yaptım. Bu şapkayı nasıl yaptıysam aynı oradaki gibi aynısını gösteriyorum. 2 3, tekrar bir adet çift yapıyoruz. Tekrar 3 adet tek. Bir adet çift. Üç adet tek. Bir adet çift. Üç, bir adet çift, üç adet tek, bir adet çift, iki, bakın 3 adet tek yaptık. Şimdi yine aynı gördüğünüz gibi işaretleyicinin üstüne geldik. Dediğim gibi burada tekrar, şimdi bu sırada 4 tek bir çift, 4 tek bir çift olacak olarak şekilde yapılacak. Yalnız dediğim gibi burada tekrar çiftin üstüne gelmesini istemediğim için buraya ben bir adet tek yapıyorum. Şimdi
çiftimi yandan başlatıyorum. Bir sıra yandan çiftimi yapıyorum. Şimdi 4 adet tek yapıyorum. 1 2 3 4 ve ikinci çiftimi de yapıyorum. Bakın. Tekrar 4 adet tek yapıyorum. Ama dediğim gibi tabii siz çiftlerin çift üstüne gelmesini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 4 ve çiftimi yapıyorum. Tekrar 4 adet tek. Şimdi çiftimi yapıyorum. Tekrar 4 adet tek. Şimdi çiftimi yapıyorum. Tekrar 4 adet tek. Tekrar çiftimi yapıyorum. Dört adet tekimi yaptım. Şimdi çiftimi yapıyorum. Tekrar 4 adet tek. Tekrar çiftimi yapıyorum. Şuradan çıktı, tamam. 1 2 3 işaretleyicim şuradaydı benim. Şimdi bunu tekrar takacağım. Şimdi 4 adet tekimi de yaptım. Şimdi şurada 5 adet çift yapacağız arkadaşlar. Ya pardon, 5 adet tek yapacağız. 5 tek bir çifte geçiyoruz. Şimdi öncelikle şu çiftimi yapayım. 1 2, bunun başına şöyle tutturuyorum. Şimdi bir bilgi vereceğim burada. Şimdi şu şekilde oval tabanlarda normal standart yapım vardır. Bunun dediğim gibi çiftlerin üstüne çiftler gelir ve o şekilde ilerler. Basittir de yapabilirsiniz. Şimdi normalde bu tabanı yaparken hafif böyle bir marullanma oluyorsa, marullanma olduğu fark ettiğiniz bir sıra hiç arttırım yapmadan sadece sık iğne geçeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi onu fark ettiğim anda zaten göstereceğim size. Ondan sonra gene yukarıda bir sıra atlayıp mesela bir sıra atladıktan sonra tekrar arttırımlarımıza devam edeceğiz. Şimdi ben bir çiftimi yaptım. Şimdi 5 adet tek yapıyorum. Çiftimi yapıyorum. 5 adet tek yapacağım. Şimdi çiftimi yapıyorum. Tekrar 5 adet tek.
Şimdi 5 adet tekimi yaptım. Şimdi tekrar çiftimi yapıyorum. Aynı bu şekilde bütün sıraları 5 tek bir çift 5 tek bir çift olacak şekilde yapıyoruz. Evet, bir sıra sık iğneme geçtim. Bakın daha düzgün bir görüntü oldu. Şimdi aynı işaretleyicimizin olduğu yere geldik. Şimdi burada artık en son bir çift 5 tek yapmıştık. Şimdi bir çift 6 tek yapıyoruz. Şu işaretleyicimizin olduğu yere çiftimizi yapıyoruz. 1 2. Dediğim gibi ben tamamen kendimce yapıyorum arkadaşlar. Kimsenin yaptığı şeye bağlı değil. Ben kendimce uyarlayarak kendimce yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Yani bir iddiam yok bu tamamen doğrudur ya da en güzel oval taban budur diye bir iddiam yok. Dediğim gibi kendimce kendim deneyimleyerek yaptığım şeyleri sizinle paylaşıyorum. Bu da çok talep edildi benden Instagram sayfam üzerinden. Hatta oraya da bırakacağım adresimi. Kenara bir yere şuradan bakarsınız. Orada da bunların resimleri mesela bunlar hep var ürünlerim. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi kendimce yapıyorum. Yani hiçbir şeyim yok, iddiam yok bu hani doğrusu budur diye. Ben kendimce uyarladığımı size gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bir çift yaptık. 6 tane tek yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane tek yapıyoruz ve bir adet çift yapıyoruz. Şimdi dediğim gibi bütün sırayı buraya gelene kadar 6 tek bir çift halinde örüyoruz. Dediğim sonraki üst sırayı da bir çift 7 tek, bir çift 7 tek olacak şekilde örüp tekrar birleşim yerine geliyoruz. Evet, ben sıralarımı tamamladım. Şimdi en son bir çift 7 tek yapmıştık. Burada bakın çiftimiz var. Şimdi 8 tek bir çift yapacağız ama dediğim gibi ben çiftlerin üstüne çift getirmeyi sevmediğim için bir sıra sağdan veya bir sıra soldan kaydırarak işlemimi o şekilde yapıyorum. Ama siz işin fark etmez diyorsanız dediğim gibi çiftlerin üstüne çift gelecek şekilde zaten örerken çiftlerin üstüne çift denk geliyor. Siz öyle yapabilirsiniz. Şimdi çiftimi gördüm. Ama ben bir sağına yapıyorum ve buraya ilk çiftimi yapıyorum. Bakın şu şekilde. Şu üstüne de koyuyorum. İşaretleyicimi tekrar. Şimdi 8 adet tek yapacağız. Evet. 5 6 7 bakalım. Şuraya 1 2 3 4 5 6 7 8 ve çiftimizi yapıyorum. Şimdi bakın çiftin üstüne denk gelmedi. Bir geriden yaptım için. Ama dediğim gibi siz çiftlerin üzerine çift yaparak bütün çiftler üst üste de gelebilir. Şimdi tekrar 8 adet tek yapacağız. 3 4 5 6 7 8. Şimdi çiftimi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 8 tek bir çift 8 tek bir çift olacak şekilde evet, sık iğnelerimi yapıyorum. Burada tekrar geliyoruz. Eğer dediğim gibi sizin örgünüzde marullanma yani volanlanma şekli oluyorsa bir sıra düz sık iğne yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben şapkamın kafa genişliğini ölçüsünü aldık. 55 santim civarında bir ölçüm olacak. Onu da yaptıktan sonra istediğiniz uzunluğa gelene kadar yani arttırımlarımızı yapıyoruz. Mesela ne kadar bir santim çalışacaksanız o santime gelene kadar 8 tek bir çift 9 tek bir çift şeklinde ilerliyoruz ve sonra mezurumuzu şu şekilde bakın aynı normal kafamızı ölçer gibi bakın şu şekilde ölçüyoruz ve istediğimiz boya gelince
artık arttırımız bitecek. Ben şimdi örmeye devam ediyorum. 8 tek bir çift, sonra 9 tek bir çift olacak şekilde yapacağım. Eğer ihtiyaç duyarsam bir sıra düz sık iğne geçeceğim ve bunu size eğer geçersem zaten söyleyeceğim. Şimdi 2 sıra arttırımı da yapıp geliyorum. Evet, ben sıralarımı tamamladım. En son bir çift 9 tek yaptım. Şimdi bir çift 10 tek yaparak bu sırayı da tamamlayacağız. Şimdi çiftimi yaptım ve 10 adet tek yapıyorum. Dediğim gibi 10 adet tek bir çift, 10 adet tek bir çift yapıp tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım. Bir çift 10 tek şeklinde. Şimdi şöyle yapıyoruz. Siz dediğim gibi ben 54,5-55 santim aralığında bir şapka çalışacağım için, yani baş çevresi. Şimdi önce şöyle bir ölçelim. Bir de bunu yaptıktan sonra tabanımızı, yani şu kafa kısmının üstünü yapınca ütülüyoruz. Ondan sonra aşağı geçiyoruz arkadaşlar. Ütülerken de biraz genişlik oluyor, yani yarım santim kadar. Onu göz önünde bulundurun. Şimdi ben şöyle bir ölçü yapayım. Bakalım daha ne kadar işlememe gerek var. Şu şekilde bakın, şu an 51 santimmiş. Dediğim gibi işlemeye devam edeceğiz. Şimdi bir çift 11 tek yapacağız arkadaşlar ve sonraki sıra bir çift 12 tek şeklinde ilerleyeceğim. Dediğim gibi siz istediğiniz kafanızın ölçüsüne gelene kadar ilerletin ve ondan sonra ben de kendi ölçüme kadar gelince tekrar size göstereyim ve aşağı doğru işleme kısmına geçelim. Evet, ben istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Sonra da ütü yaptım. Bakın arkadaşlar, şapkanın üst kısmını yaptıktan sonra ütünüzü yapın. Yalnız hesaplarken de şöyle bir ayrıntıya dikkat edin. Mesela bana 54,5 santim gibi santim lazım. Ütülediğiniz zaman zaten yarım santim esneme oluyor. Onu göz önünde bulundurarak yapın. Şimdi artık burada arttırım yapmıyoruz ve aşağı doğru, yani baş üstümüzden kulak arkamıza kadar olan hizayı hiç arttırım yapmadan sık iğne yapacağız. Burada hiçbir işlem yok. Sadece sık iğne yapıp o uzunluğa gelene kadar ölçünüzü kendiniz de ölçebilirsiniz. Standart ölçülerde var ama kendi başınıza, zaten kova gibi aşağı doğru uzayacağı için kendi kafanıza takıp ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir işlem yapmadan sadece sık iğne yaparak kulak hizamıza kadar ilerleyeceğiz. Ben biraz yapıp öyle döndükten sonra ilerledikçe ara ara yine çekim yapıp göstereceğim. Gördüğünüz gibi sık iğnelerimi ben yaptım. Şu şekilde size sayı vermek gerekirse, bakın şuradaki şu arttırım yerini şuraya getirdim. Yani tabanımız şuradan itibaren artmadan aşağı doğru ilerledi. Bakın buraya taktım. Şimdi buradan yaptığımız sık iğnelerin sayısını size söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Arkadaşlar 16 adet sık iğne yaptım. Ama dediğim gibi siz bunu kafanıza takın. Kulak hizasına kadar, herkesin çünkü aşağı yukarı aynı ama herkesin farklılık da gösterebilir. Kendinize yapıyorsanız ölçerek de yapabilirsiniz. 16 adet sık iğne yaptım arkadaşlar. Bakın şu şekilde ölçü vermek gerekirse de şöyle ölçeyim sizin için şuraya kadar. Yani 9 santim diyeyim, hani bu işaret yerine kadar. Şimdi burada şu şekilde bakın şapkamızın terek kısmını yapacağız. Yani bakın şurasına, şu kısmına geçeceğiz. Burada da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lira ve bir de kenar oyamız var. Ama dediğim gibi isterseniz daha uzun, daha geniş istiyorsanız ya da daha dar, onu arttırıp azaltmak sizin elinizde. Şimdi arttırımlara geçiyoruz. Şimdi bir sırayı bir çift bir tek, bir çift bir tek olacak şekilde bütün sırayı gidiyoruz arkadaşlar. Şuradaki işaretleyicimizi bakın buraya alıyorum ki buradan hani başlangıcımız belli olsun diye. Şöyle aşağıya bir yere takabilirsiniz. Hani maksat bir dahaki döndüğünüz zaman buradan bunu almak zorunda kalmayın diye şöyle alt tarafta bir tanesinin üstüne, ucuna da takabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Şimdi
Bir çift yapıyoruz. Bir adet tek yapıyoruz. Bir çift. Bir adet tek. Bir çift. Bir adet tek. Bir çift. Evet, bu şekilde bir çift bir tek olacak şekilde işaretleyicimizin olduğu yere kadar geleceğiz. Evet arkadaşlar, bakın bir çift bir tek olacak şekilde şöyle göstereyim. Bütün kenarlarımı yaptım. Şimdi hiç arttırım yapmadan 3 sıra sık iğne işliyoruz. Hiç arttırım yapmıyoruz arkadaşlar. 3 sıra sık iğne işliyoruz. 4. sırada bir çift 4 tek olacak şekilde öreceğiz. Ama ilk önce dediğim gibi hiç arttırmadan 3 sıra sık iğne döneceğiz. Hiç artırım yapmadan sık iğnelerimizi dönelim. Ondan sonra gene işaretleyicimizin olduğu yere gelip bu sefer bir çift 4 tek olacak şekilde işlemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi hiçbir arttırım olmadan 3 sıra sık iğne döneceğiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde 3 sıra sık iğnemizi dönelim. Ondan sonra tekrar dediğim gibi işaretleyicimizin olduğu yerden başlayarak bir çift 4 tek olacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 3 sıra sık iğnemi döndüm. Bakın şu şekilde hiç arttırım yapmadan arttırım yerine geldik. Burada şimdi bir çift 4 tek yapıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da bakın şu şekilde birinci çiftimiz ve 4 adet tek yapıyoruz. Bu sıramızı da aynı bu şekilde bir çift 4 tek, bir çift 4 tek şeklinde dönüyoruz arkadaşlar. Sıramızı tamamlıyoruz. Ondan sonra tekrar 3 sıra hiç arttırım yapmadan sık iğne yapıyoruz. Oraları tamamlayalım, gelelim. Evet arkadaşlar, ben 3 sıra sık iğnemi yaptım ve şurada gördüğünüz gibi ilmek belirleyicimi tekrar buraya getirdim. Şimdi artık 8 tek bir çift yapacağız. Şuraya ben birinci çiftimi yaptım. 8 adet tek yapıyoruz. Bir çift. Artık bu sırada 8 tek bir çift olacak şekilde bu sırayı dönüyoruz arkadaşlar. 6 7 ve 8. Şimdi bir çiftimizi yapıyoruz. 1 2 ve 8 tek bir çift olacak şekilde şapkanın etrafına dönüyoruz. Sonra hiç artırım yapmadan bu sefer ben 4 sıra sık iğne öreceğim. Hiç arttırım yapmadan 4 sıra sık iğne örüp şapkamın artık genişletme terek kısmını bitirmiş olacağım ve dışarıda en son yaptığımız kenar oyası kısmına geçeceğim. Ama şöyle bir şey var, siz istediğiniz uzunlukta daha uzun daha kısa istiyorsanız istediğiniz boyutta bırakabilirsiniz. Ben kendi yaptığım boyutu gösteriyorum size. Dediğim gibi bu sırayı 8 tek bir çift olarak ilerletiyorum. Sonra 4 sırada hiç arttırmadan sık iğne yapıp kenar oyasına geçeceğim. Şimdi ben bu sıraları yapıp en son kenar oyasında görüşürüz. Evet arkadaşlar, bakın şurada en son arttırım yaptığımız yer burası ve buradan itibaren 1 2 3 4 sırada hiç arttırmadan sık iğne yaptık. Şimdi kenar oyasını yapacağız. Dediğim gibi buranın kalınlığı size bağlı. Ben bu kadar uygun gördüm. Bu kadar yaptım ama daha geniş istiyorsanız bu arttırımları dediğim gibi aynı burada yaptığımız şekilde arttırabilirsiniz. Şimdi ben bu kenar oyasını giderken arasına şöyle 2 kat ip koyuyorum. Bu şapkaların şuralarına balen koyuyorlar. Plastik bir şey. Onu herkes bulamayabilir diye ben de kendimce böyle bir yöntem geliştirdim. Şimdi bakın şu şekilde ilk önce şunu buraya koyuyoruz. Bakın şöyle alıyoruz. İpimiz, örneğimiz ters tarafa doğru ilerleyeceği için
İpimizi şöyle şu tarafa koyuyoruz. Hatta şuradan geçirelim. Bakın şu şekilde. Şuradan koyuyoruz. Ve şöyle sıkıştırıyoruz ipimizi. Sonra bunu buradan çekip kısaltabilirsiniz. Şimdi şöyle bir adet zincir çekelim. Şimdi buradan bir tane atlayıp diğer sık iğnenin tepesine şu şekilde ters taraftan doğru, yani örneğimiz terse doğru ilerliyor. Azıcık uzatıyoruz. Bir adet sık iğne atlıyoruz. Ve şöyle tekrar bir adet sık iğne atlıyoruz yanındaki sık iğneye. Şöyle bakın. Tekrar bir adet sık iğne atlıyoruz. Bir adet, gördüğünüz gibi tekrar bir adet sık iğne atlıyoruz yanındakine. Şimdi buraları çok kasmadan yapmaya çalışın. Eğer kastırırsanız şapkanızın kenarları yukarı doğru kıvrılır. O yüzden elinizi çok sıkmadan, hem güzel görünsün hem de bu uç kısımları tok dursun diye, sert dursun diye bu işlemi yapıyoruz. Bakın şöyle yaklaştırayım. Evet, şu şekilde bakın azıcık uzatın. Bir adet sık iğne atlayın. İpinizle bu arada yürütmeye devam edin. Bir adet sık iğne atlıyoruz. Birinin tepesine batıp bu işlemi yapıyoruz. Ben bunu çantalarımda çok sık kullanıyorum. Yalnız şapkada birer tane atlayarak kullanıyorum. Daha çok şık duruyor bence kenarında. Aynı şekilde bakın işlemimiz bu. Bu işlemi şöyle bütün etrafına yapıyoruz. Burada birleşim yerinde birleştirmesini göstereceğim. Ve en son birleştirdikten sonra da buraları ütülüyoruz. Bakın şöyle şapkamızın ön kısmını ütüleyeceğiz arkadaşlar. Şapkamızın yapımı bitmiş olacak. Bakın şu şekilde göstereyim. Bakın. Şimdi ben bunu ilerletip geliyorum. Evet, bakın şurada son sıraya geldik. Ben burada yürüttüğümüz ipi kestim. Şuradaki baştaki ip de var. Onu da şimdi içine gizleyeceğim. Bakın şu şekilde. Şimdi burada sonuncuyu da yapıyorum. Bakın şu şekilde çektikten sonra bunu şuradan kesip ipimi çekip iğneyle bu tarafa sabitleyeceğim. Evet, şu şekilde iğnemizi geçirdik. Şöyle kenar tarafından aynı normal geliş yönüne doğru ipimizi bakın şu şekilde gizliyoruz ve yürütüp keseceğiz ipimizi. Evet, şimdi ipimi yürüteceğim. Şöyle şuradan ipi buradan yürütüp keseceğiz. Dediğim gibi bakın aynı geliş yönüne doğru, arkadan da aynı şekilde bakın işlediğimiz ipin yönüne doğru şu şekilde bakın şöyle ipi yürütüp keseceğiz. Şöyle şu şekilde biraz böyle aşağı kadar gidelim. Önce görünmesin ve sağlam olsun. Ya çıkmaz yani böyle sağlam yaparsanız. Şimdi şuradan bir yerden ipimi keseceğim. Şuradan ipimi kesiyorum. Bak. Yeterince yürüttüm. Şuradan şimdi ipimi kestim. Bakın şimdi yaptıktan sonra şu kenarlarına ütü basacağım arkadaşlar. Daha böyle düzgün bir görüntüsü olsun diye. Şu şekilde bakın şapkamı göstereyim. Ütüledikten sonra şapkamızın tamamlanmış olacak. Bu kadar. Şapkamın örümü bitmişti. Şu şekilde kenar oyasını yaptık en son. Ve dediğim gibi ütü yaptım. Ben bakın şöyle kenarına şöyle iyice bir inceleyelim bakın. Eğer tarife uyarsanız sizin de böyle şapkalarınız olur. Eğer dediğim gibi sıkı değilse eliniz bir numara küçük tığla işlemeye çalışın. İpiniz ince ise de işlediğinizden bir numara küçük tığla yapın.
Bakın şu şekilde. İstediğiniz aksesuara takabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olup, ücretsizdir abone olmak zaten, bildirimlerinizi açarsanız ben video yüklediğimde haberiniz olur. Ve benim de emeğim boşa gitmemiş olur. İnan ki bu şapkayı çekmek benim 7-8 günümü alıyor. Çünkü video çekerek size anlatım yaptığım için çantayı yapmıyorum, bırakıyorum. Sürekli de video çekemiyorum. Işık güzel olması gerekiyor. Ses olmaması gerekiyor. O yüzden bayağı bir vakit alıyor. Bunu da benden çok istediğiniz için ben de sizin için çektim. Siz de ücretsiz bir şekilde abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Çünkü kanalımı izleyenlerin çoğu abone değilmiş. Yani biz bunları görüyoruz. Abone olmayanlar daha çok izliyormuş kanalıma. Lütfen rica ederim. Hani kanalıma abone olabilirsiniz. Ücretsizdir tamamen. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer şapkamın tarifini yaparsanız benim sayfam var. Instagram sayfam gene ette tasarım. Oradan beni etiketleyip yaptığınız şapkaları, çantaları paylaşırsanız ben de seve seve sayfamda paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın.